Maskeli, maskesiz, ellerimizi yıkayalım mı, yıkamayalım mı? Koronavirüs hakkında çok fazla soru var. İki doktor kardeşe de bunları cevaplamak düştü. Abi korona nedir? Korona zaten adı üstünde, tam ismi söylersek korona virüs. Adı üstünde bir virüs. Peki virüs ne? Bakın, insanları enfekte eden, gözle görülmeyen organizmalara mikroorganizmalar ya da halk diliyle mikrop denir. Bunların da temel 3 tane alt grubu vardır. Virüsler, bakteriler ve parazitler. Adı üstünde koronavirüs de bunlardan virüs ailesine giren bir mikroptur. Yeni olan şey bir mutasyon. Ve daha çok bu mutasyonda daha mı baş belası oldu bu? Evet, bakın zaten her yıl bizim normal grip diye bildiğimiz influenza virüsü var değil mi? Hı hı. Ama niye her yıl yeni grip aşısı ortaya çıkıyor? Çünkü virüs her yıl kendini değiştiriyor ve siz bir önceki yıla ait aşı yaptığınız için o sene o aşı araba gibi yeni modelini çıkartıyor, evet. Daha dirençli. Virüslerin böyle bir özelliği var ama koronavirüsün şimdiye kadar böyle bir özelliği yoktu. İlginç olan bu. 500 tane türü var. Bugüne kadar koronavirüs özellikle çok ciddi hastalık yapmayan bir virüs olarak geçerli. Burada ben bir halk ağzı gibi sorayım. Tamam. Ben de çok meraklıyımdır böyle komplo teorilerine. İnsanlar komplo teorisi üretiyor ya. Bu durup dururken mi kendini yapar, yoksa hani herkesin söylediği gibi bir biyolojik silah mı? Ya şimdi biyolojik, yani silah demek ki komplo teorisi derler ama komplo teorisi aslında gerçek payı da olabilir. Ama şimdi hani bunu tartışmak yerine bence önce sorunu çözmeliyiz. Onu sonradan tartışmak çok daha doğru. Bunu neden soruyorum? Çünkü insanlar diyorlar ki kendiliğinden olursa yenebiliriz de sanki bir laboratuvarda üretilirse yenemez miyizmiş gibi geliyor. Böyle bir durum söz konusu bunu mu? yenersek seneye yenisini üretirler. Yani sorunun cevabı bu. Evet. Bu sorunun cevabı. Eski koronada tedavi var mıydı peki? Eski koronavirüste çoğu zaman tedavi bile vermemize gerek kalmadan, çoğu zaman da asemptomatik, yani hastalık semptomları olmadan geçen bir virüs. Ben geçen sene çocuğum, annem, babam korona geçirdik, haberimiz yok. Geçirmiş olabilirsiniz ve evet, haberiniz de olmayabilir ve genellikle böyle seyrederdir. Peki bu korona her yaştaki insanda olur mu? Bu korona her yaştaki insana bulaşır ama her yaştaki insana bulaşması demek her yaştaki insanda hastalık yapar demek değil. Özellikle çocuklarda ve 50 yaşın altındaki insanlara bulaşır ama genellikle hastalık yapmaz. Dolayısıyla bulaşma ihtimali de düşüktür. Ama 50 yaşın üzerindeki insanlarda ve özellikle de kronik hastalık dediğimiz şekeri olan, kalp hastalığı olan, akciğerinde işte koah dediğimiz hani o sigaraya bağlı. Peki doğru mu anladım? Sigara içen riskli, hipertansiyon olan riskli, diyabeti olan riskli. Peki obez olup da diyabetin var mı diyen bir sürü insan vardır hocam. Nedir tam olarak riskler? Şimdi bakın, sadece şişman olup tansiyonu olmayan ya da şeker hastası olmayan insan zaten az. Ama böyle bir insan varsa şu an bununla ilgili belirli bir risk yok. Ama zaten şişman olanların hem tansiyonu yüksek hem de şeker hastalığı olduğu için dolayısıyla dolaylı olarak onlar da risk grubuna girer. Tansiyonu olan ve ilaç kullanan herkes risklidir. Risk altında. Evet, özellikle de yaşlıysa. Peki sigara. Biri de mi bir? Bini de mi bir? Bakın, sonuçta onu yapacak kadar bir uzun süre geçmedi. Yani o sigaranın kaç tanesiyle kim olacağını yapacak bir çalışma yapacak bir şey yok. Geçmişe dayanıyor. Yani... Evet, ama genel olarak zaten sigara ne yapıyor? Bu damlacık yoluyla bulaşıyor. Sonuçta ne yapıyor? Sigara burnumuzun içindeki bizi koruyan tüycükleri ne yapıyor? Hareketsiz kılıyor. Dolayısıyla tüm solunum yoluyla bulaşan virüslerde olduğu gibi bunda da tabii ki sigara her zaman, ben ameliyat yapan bir insanım. İnanın ki sigara içiyorsanız ameliyat yeriniz bile daha zor iyileşiyor. Dolayısıyla bence sigara en büyük risk faktörü. Evet, risk faktörlerinden biri diyelim. Riskleri anladık. Peki. Sigara içiyorsam, koahım varsa, diyabetim varsa geldik herhalde yavaş yavaş nasıl bulaşıyor? Ben sana geldim, böyle sürtündüm, bulaştı mı? Eline sürttüm, tokalaşalım, bulaştı mı? Yoksa böyle yatan bulaştı mı? Nasıl geçiyor? Tükürükle mi bulaşıyor? Nasıl bulaşıyor? Şöyle diyeyim, çok basit. Evet, şuradan karışıyor insanlar. Evet, bu bir solunum yollarıyla bulaşan virüstür. Ancak solunum yoluyla bulaşan demek inhalasyonla, yani nefes alıp vermekle bulaşıyor demek de aynı şey değil. Bu inhalasyon yoluyla bulaşan bir virüs değil. Bu ne oluyor? Bu yüzeylere yapışan damlacık yoluyla, ama o damlacık ne olursa sizin ağzınızın, burnunuzun etrafında ne olursa yapışırsa bu yolla bulaşıyor. Sorum şu. Hapşurdu birisi. Evet. Havada asılı kalıyor diyorlar. Nasıl asılı kalıyor bu? Kaç dakika asılı kalıyor? Bakın, orada havada asılı kalması değil. Burada metre bile önemli. Yani o bulaşta risk 1 metreden yakın temasta 10 dakikadan fazla karşılıklı ne yaparsak yani şunu soruyorum.
konuşursak. Peki Evet. mesela ben burada hapşurdum, hapşu. Evet. Sonra yürüdüm gittim. Evet. Sonra benden kaç dakika sonra hemen geçerse bulaşır? 30 dakika gibi bir şey diyorlar. Onun da kuralı şu. Eğer kapalı bir ortamdaysanız, yani bir odadaysanız, kapalı bir yerdeyseniz, 1 saatten fazla enfekte bir insanla bir aradaysanız riskiniz artar. Ama mesela siz aynı lokantadasınız, aynı masadasınız diye riskiniz ne yapmaz? Artmaz. Ya da açık havadasınız, dolaşıyorsunuz, riskiniz gene Yani artmaz. açık Ha, tabii havadaki- ki çok az da olsa vardır ama bu riski artırır anlamına Gelmiyor. gelmez. Yani şundan bahsediyorum. Yani sokakta yürürken bir manyakçasına kendimizi korumanın manası yok. Rüzgar esiyorsa falan onları geçelim. AVM'nin koridorunda yürümek Tarif edeyim mi? Bakın bulaş şu. Ne oldu? Ben öksürdüm ya da birisi öksürdü değil mi? Ne oldu? Elime virüs yüzey mi bu? Evet. Yüzey. Yapıştı. Ben bu elimi götürür de ağzımı burnuma dokunursam virüs bu yolla girer ve benim akciğer hücrelerimi ne yapar? Enfekte eder. Bu kadar basit. Ama biz öksürüp hapşırdığımız zaman o virüsün bizim dokunduğumuz yerlere de yapışıyor. Kapının koluna yapışıyor. İşte O otobüsteki zaman sorun askıya şu. yapışıyor. Ben onu eller gene ağzıma burnuma Sorum götürsem şu. gene riskim Elime artar. yapıştı. Kaç dakika elimde yapışık? Masaya yapıştı. Kaç dakika canlı kalabiliyor? Bakın onları böyle net bir şekilde söyleyemezsiniz. Buralara takılmamak lazım. Sonuçta ne? Biz bir yere temas ettiğimiz zaman elimizi yıkamalıyız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama bir yere dokunmaktan imtina etmemeliyiz. Yani çok mecbur, yani otobüste de hep beraber böyle asker gibi gidecek halimiz yok. Bir yerleri tutacağız sonuçta. Önlemlerinizi alacaksınız. Ne yapacaksınız? Kendiniz önce insanları enfekte etmemenin önlemini alacaksınız. Ne yapacaksın? Öksürdüğün zaman direkt elini öksürmeyeceksin. Ya bir kağıt mendile öksüreceksin. Kağıt mendili atacaksın. Kağıt mendilin mi yok? O zaman şu dirseğin içine ne yapacaksın? Öksüreceksin. Ama en önemlisi tabii ortamımızda elimizi yıkayacak bir ortam varsa sabunla elimizi yıkayacağız. Ya da varsa %60'tan fazla alkol içeren dezenfektanlar var. Bunlarla elimizi ne yapacağız? Temizleyeceğiz. Bu kadar basit. Bakın, tek önlem elimizi, yani normalde yapmamız gerekeni yapmak arkadaşlar. Yani başka bir şey Hijyene dikkat yapmayacağız. etmek. Ama işte insanlar soruyorlar ya, çocuklarına da anlatmak istiyorlar. Elimi kaç dakika yıkayayım? Nasıl yıkayayım gibi soruları var. Çok basit. Normalde yapması gerektiği kadar, yani elini sabunla 15-20 saniye. Burada hatta şu 15-20 saniye sabun elinde kalacak. Ondan sonra elini durulacaksın. Ama Türk insanı adetidir. Ne yapar? Elini sabunlar 5 saniye, 15-20 saniyede ne yapar onu? Sudan geçirir. O zaman bilinen bir gerçek hatadan bahsediyoruz. Elinize sabunu aldınız, ovuşturdunuz, 15-20 saniye bekliyorsunuz. Evet, sonra duruluyorsun. Sonra bir durulamayla Ondan sonra bir geçiriyorsunuz. kağıt mendil ya da bir kurutucuyla ellerinizi kurutuyorsunuz. Ya Bu kadar inanın basit. o çılgınlık, o kadar korkutuldu insanlar sosyal medyadan. Yani öyle sorular geliyor ki bana, soğuk su mu sıcak su mu, o derecedeyiz. O yüzden ben biraz böyle aptalca sorular soruyor gibi Ya gelebilirim orada ama soğuk, insanlar da korkuyor. Sıcak duş mu var, kar yağması var, soğuk var. Onların Ya hepsini işte biliriz düşünün zaten. nasıl korktular. Peki. Ve altın soruya geldik. Maske. Normal şartlar altında ben ameliyat yaparken şunu anlatmak istiyorum önce. 2 çeşit şey vardır. Mesela bir tane steril eldiven vardır. Bir tane non-steril eldiven vardır. Sanılanın aksine non-steril eldiven sizi korumaz. Sağlık çalışanını korur. Biz ameliyatta steril eldiven kullanırız. Maske genelde sağlık çalışanını korur. Kişiye bulaşı önlemez. Mesela ben burun ameliyatı yapıyorum. Diyorlar ki maske tak. Evet. Yani ben zaten burun ameliyatı ediyorum. Yani aslına bakarsanız tabii bu bir çılgınlık. Türkiye'de de bu yerleri çamaşır suyuyla yıkamakla başlayan, hepimizin anneleri, biz biliyorsun bizim anne. Evet. Çamaşır susu olmaz. Sirkeyle olur da falan da filan da. O zaman maske nedir? Çılgıncasına soruyorlar. Tüplüsünü mü takayım? 3 katlı mı olsun? 2 katlı Bakın, mı çok olsun? basit. Ne dedik? İnhalasyon yoluyla değil, dokunma yoluyla bulaşıyor. Değil mi? Önce buradan çıkalım. Demek ki maske takmak birisinin öksürüp hapşırmasıyla, tabii direkt buranızı tutunacağı şekilde değil, sizi hastalıktan korumaz. Burada benim bir kendi yerime geldi ya, hemen ben bir derslikte ben doktor olayım. Şimdi şöyle bakın, burundan nefes almakla ağızdan nefes almak arasında teknik olarak çok fark var. Fizyolojik hava alma burundan olur. O zaman maske burnunuzu kapatıyor ama mümkünse burnunuzdan nefes almaya çalışın, bu bir. Ağzınızdan mümkünse almayın. Ama bizim memlekette %40 oranında septum deviyasyonu, konkalar büyük olduğu için şu anda ağız ve çene küçük geride apneleri var. Uykuda dahi maske takmak isteyen insanlar var. Dolayısıyla ben rinoplasti yaptığım için bu sorular bana geliyor. Haklılar. Burnunuzdan nefes almaya çalışın. Maskeyi odadaysanız. Bakın gene aynı şey söylüyorum. Burnunuzdan nefes almanızla bulaşmıyor. Burnunuza, elinize, enfektelerinizle dokunmakla bulaşıyor. Şöyle özetleyeyim mi? Bakın, maske sizi hastalıktan direkt korumaz. Ama indirekt olarak nasıl korur?
Şimdi birisinin hasta birisi öksürdü. O öksürük bir tane kapı koluna yapıştı. Sonra ben o kapı kolunu tuttum ve elimi yıkamadıysam. Gün içinde bir insan istemeden 80-90 defa ağzını ve burnunu elliyor. Maske olursa ağzını burnunu içeren bu dokunduğunuzda bunun ağzına burnunuza bulaşmasını engelleyebilir. Ama şu an Türkiye'deki durum bunu bile kullanacak düzeyde değil. Bakın maske kim takacak biliyor musun? Ben hastayım ya da hastalık şüphem var. Yani ateşim var, öksürüğüm var. Bakın hastaya da hastalık şüphesi olan takar. Ama o da ne için? Başka insanlara bulaştırmak için. Peki her zaman mı? Her zaman da değil. Ya toplu taşıma aracına bindiğinde ya da dışarıya çıktığında. O zaman özetliyorum. Hastaysanız maske takarsanız insanlara bulaştırmazsınız. Doğru anlıyorum. Evet. Haliyle maske size dokunmanızı, yani istemsiz yüzünüze dokunduğunuzda kendinize bulaşmanızı engelliyor. Nefes kanalı değil. Evet. O zaman soru çok cevap ortada. Filtreliğe gerek. Evet. Şimdi Trump dedi ki baharda geçer. Evet. Havalar da ısınıyor çok şükür. Covid-19 soğukta mı bulaşır? Nemli ortamda mı bulaşır? Havalar ısınınca ne olacak gibi sorular var. Covid-19'un havayla ve nemle ilişkisi nedir? Bakın şimdi bunun iki tane ilişkisi var. İnsanlara bir tanesini anlatıyorlar. Yani mikroorganizmanın yaşamasıyla açıklıyorlar. Şimdi şu, bir nem, iki ısı. Değil mi? Şimdi iki tane temel etkenimiz Kesinlikle var. Şimdi o zaman seçeneğimiz aslında iki tane değil. Şöyle diyelim. Mesela hem kuru bir sıcak var ya da direkt güneş ışınları var. Bu ne yapar? Bu mikroorganizmanın yaşama şansını, dolayısıyla bulaştırıcılığı ne yapar? Azaltır. Zaten bizim işte Nisan ayından sonra bunun geçmesini beklediğimiz etkenlerden bir tanesi bu. Ama hem ılıman bir hem de nem varsa bu mikroorganizmanın yaşama şansını da arttırır, bulaştırıcılığını arttırır. Şimdi burada kontra soru geliyor yani. Üçüncü bir seçenek var ama. Üçüncü bir seçenek var. Hem nemli hem de sıcak hava varsa. Burada nemden çok sıcaklık daha önemli olduğu için gene mikroorganizmanın yaşama şansını azaltır, bulaştırıcılığını azaltır. Çünkü şöyle bir soru var. Çok da haklı bir soru. Ben olsam ben de sorarım. Peki. Madem sıcakta olmuyordu Arabistan'da niye oldu? Yani tek mesele sıcaklık mı yoksa ultraviyole ışınlar mı? Ya bakın hiçbir etken tek başına etkili değil. Sadece sıcak diye sen elini yıkamıyorsan bu seni virüsten korumaz. Mesele şu. Ultraviyolenin geçişi, hangi ultraviyole oluşu, o sırada nemli oluşu vesaire. Ama şunu çürütebiliriz diyebilir miyiz? Yani evet yazın viral enfeksiyon. Peki niye oluyor söyleyeyim mi? Bakın çok basit bir şey var. İkinci etkeni söylemedim. İkinci etken. Niye biz yazın çok fazla nezle grip olmuyoruz ama kışın oluyoruz? İnsanların sandığı gibi soğuk direkt insan hasta yapmaz. Burada şu, soğuk havada nerede yaşıyorsunuz? Evinizde. Kapalı bir ortamda daha mı çok bulunuyoruz? Evet. Yazın dışarıya çok mu çıkıyoruz? Evet. Birlikte olma ihtimalimiz daha mı az? Evet. Eve daha mı geç giriyoruz? Evet. Çok basit bir matematik. Dolayısıyla herhangi bir virüs ya da bakteri enfeksiyon bulaşma ihtimali azalıyor. Bakın, hem kuru sıcak varsa hem de güneş ışını varsa bu virüsün bulaşma ihtimali, yaşama şansını azaltır. Ilıman bir havada, nemli bir ortam bu riski arttırır. Nemli de olsa çok bir sıcak varsa bu da azaltır. Dolayısıyla bakın yapmamız gereken şeyi bir daha söyleyeceğim. Sadece bakın normalde yapmamız gereken kadar elimizi yıkamak. Tuzlu suyu siz düzenli olarak burnunuza çekerseniz koronavirüsü azaltır mı? Hayır, azaltmaz. Tam tersi. Düzenli olarak burnunuza tuzlu su çekmek değil, koronavirüs hiçbir bakteride virütük hastalıktan korumaz. Sadece soğuk algınlığı dediğimiz ya da nezle dediğimiz bizim işte rinovirüsler dediğimiz virüslerle yapan hastalığın iyileşmesini hızlandırır, bu kadar. Şimdi diğer soru şu. Kolonya, metil alkolden ölenler, içenler, alkolü elimize sürmenin, sprey gibi sıkmanın ya da neyi sıkmanın faydası var, neyin yeri yok? Bakın çok basit. Alkol ya da klor içeren herhangi bir spreyi vücudunuza sıkmak koronavirüsü engellemez. Ama bu şu değil. Üzerine bir de hasta olabilirsiniz, zarar verebilir cildinize. Ama bunlar evet dedik ya, kapı kolunda ya da başka bir yerde oraya sıktığın zaman bunun dezenfeksiyonunu sağlar mı? Evet sağlar. Ama bunu sağlıyor diye bizim alkollü sprey alıp evin her yerine ya da bulaştığımız her yere bunu sıkmamıza gerek yok. Plastikçi olarak şöyle söyleyeyim. Elinizi çok fazla alkolle silerseniz tam tersi orada faydalı bakteriler var. Faydalı bakterilere de zarar verebilirsiniz. Şimdi %60'ın üzerinde alkol içeren dezenfektanlar ne yapar? Bu dezenfeksiyon
sağlar. Tamam mı? Demek ki bir, derecesi önemli. İki, bunun onaylı olup olmadığı önemli. Çünkü şimdi fırsatçılar var. Bu dezenfektanların şu an merdiven altı bir sürü tipi vardır. Dolayısıyla bir defa siz bunun TSE belgesine bakacaksınız. Bakanlık onaylı mı bakacaksınız. İnternetten araştırıp bu firmanın güvenilirliğini sağlarsanız. Ya bak, ama bir şey söyleyeceğim. Buna zaten gerek yok ki. Bir tane elini sabun, yıka. 20 saniye elinizi O zaman yıkama. elinize hani yıkayamayacağınız bir ortamdaysanız metroya bindiniz, indiniz, dezenfektanı kaç saniye tutsun elinde? Dezenfektanı zaten orada önerilen kadar. Çünkü o içerdiği maddeye göre onun önerili süresi ne yapabilir? Değişebilir. Sadece onun nasıl kullanıldığına bakacak, oradaki gibi uygulayacak, bu kadar. O kadar basit. Bakın, normal hayatımıza devam edeceğiz. Bunu alırken de sadece önlem alacağız. Önlemimiz de çok belli. 15-20 saniye sabunu elimizde tutacak şekilde ne yapacağız? Yıkayacağız. İki, bizde hastalık belirtileri varsa başka insanlara bulaştırmamak için bu tanımız kesinleşinceye kadar maske takacağız. Sonra doktora gittiğimizde eğer bu hastalık tespit edilirse zaten sizi yönlendirecekler. Tespit edilmezse normal hayatına devam edecek. Çocuklarınızın elini iyi yıkatın. Okullardan gelecekler. Hani okullar tatil olacak bilmiyoruz ama. O ama. zaman şunu söyleyeyim. Diyorlar ki madem çocuklar hasta olmuyor, okullar niye tatil ediyor? Bakın, çocuklar hasta olmuyor ama çocuklar hastalığı yayıyor. Evet, çocuğa mikrop bulaşıyor. O insanlara yayıyor. Ama siz bunun tam tersi, hiç farkına bile varamıyorsunuz çünkü hiç ateşleri çıkmıyor. Dolayısıyla bundan dolayı. Bu çok önemli bir şey okulların tatil söylüyorsunuz edilmesi çocuklar hasta olacak diye değil. Bakın, çocuklarda ve 50 yaş altında hastalığın ciddi olma ihtimali bile 2 ve bugüne kadar bir vaka var. Sadece çocuk vaka var. Şimdi benim şöyle bir şey var. Bildiğim, hastalarıma da önerdiğim, ameliyattan sonra gözlemlediğim paça için, kelle paça için benim kolajen ihtiyacım var. O kolajenleri satın almayın. Yumurta yiyin her gün 2 tane beyazını. İşte belli başlı enfeksiyona karşı C vitamini kaynakları için işte mevsimine göre yiyin. Sarımsak yersem grip olmam, korona olmam. Onu yersem bunu yersem. Var mı böyle bir şey? Ya bakın, şimdi tabii ki her şeyin bir faydası olabilir. Ama bu ilaçlarla bu doğalların arasındaki fark bir şeyin ölçülebilir olmasıdır. Ama paça içmenin, fazla paça içmenin bir zararı olmadığı için evet içsinler. Ama bu paçayı iç ilacını kullanma anlamına gelmiyor. Ya koronada ilaç yok ya. İnsanlar bir çare alıyorlar. O aslında bakın, temel sebep bu. Evet, bakın. İmmün sistemi baskılı insanlar ya da immün sistemi, yani savunma sistemini baskılayacak ilaç kullananlar da risk altında mı? Evet. Ama senin savunma sistemin sağlamken, zaten hasta olmayan sağlıklı bir insanken ekstra olarak savunmanı güçlendirecek bir şey kullanmana gerek yok. Çünkü bu çok fazla alınıyor, çok fazla güçlenmiyor. O zaman en azından şunu söyleyelim. Evet. Sağlıksız beslenmeyin. Şekerden, işlenmiş şekerden fakir beslenin. Bakın, savunma sistemini güçlendirecek en temel şey 3 öğün doğru besinlerle, yani sebzeyi içeren, meyveyi içeren, işte kırmızı et içeren bir diyet yapmak. 2, yaşına uygun saatte uykusunu uyumak. Antibiyotik virüse etki eder mi? Çünkü şöyle açıklayayım. Ne demiştik? 3 tane mikrop var. Bakteri, parazit, virüs. O zaman 3 tane ilaç var. Antibakteriyel, antiviral, antiparaziter. Antibiyotik demek antibakteriyel demek. Demek ki bakteriye etki eder, virüse etki etmez. Burada tek bir şey girmek istiyorum. Bir ezber bozmak istiyorum. Ben bir burun doktoruyum, sonuçta estetik cerrahım. Bazen siz gripken, virüs enfeksiyonunuz varken antibiyotik order ediyorum. Neden? Çünkü virüslerin savunma hücrelerini tanıdığı bir yer var. Birileriyle birleşiyorlar. Buna ICAM reseptörü diyoruz. Her neyse. O virüs, o vücutta bakteriyi de öldürecek kısma oradan yapışıyor ya. O bakteriyi normalde savunma hücresi oradan yakalıyor. Sekonder enfeksiyon dediğimiz. Evet. Yani burada herpes çıkar, yani uçuk çıkar, sonra sararır. İşte orada antibiyotik vermek lazım. Ama o ikisini değiştirmemek. Koronavirüsü ne direkt etkiliyor, ne de koronavirüsün neden olacağı bir sekonder bakteri enfeksiyonu engellemiyor. Baba ne yapalım? Koronaya antibiyotik etki etmiyor. İlacı yok. Ne yapacağız? Zaten koronanın yeni tipi çıkalana kadar oldu ki. Yani siz bir antibiyotin ya da bir aşının çıkması belli bir süreç olduğunu, bunun insanlar üzerinde zarar vermediğini ki bu şimdi aşısı lazım. çıktı. Seneye farklısının çıkmayacağının garantisi var mı? Ama belki de çıkmaz, çünkü niye? Bunca zamandır değişmiyordu da. Belki seneye de bundan sonra normal seyrine gider ve değişmez. Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla biz onunla ilgilenmiyoruz. Şu an bu koronavirüse etkili bir ilaç var mı? Yok. Bu konuda çalışma yapılıyor mu? Evet. Hemen sonuç verir mi? Hayır. Peki etkili bir aşı var mı? Şu an yok. Çalışma yapılıyor mu? Evet. Aşı tabii ilaca göre biraz daha bulunma ihtimali yüksek mi? Evet, ama o bugünkü enfeksiyon değil. Seneye olacak enfeksiyona muhtemelen ne yapacak? Karşı koruma
sağlayacak. 2. O zaman bir de bir şey daha var. yapmalıyız? Bir aşı konusunda bu zatürre aşılar var diyorlar yani. Koronavirüs akciğerleri enfekte ediyor. Doğru. O zaman bitirip zatürre mi diyor? Doğru. Peki o zaman diğer zatürre aşıları buna etkili mi? Hayır. Bakın her zatürre yapan mikroba karşı aşı yok. Bizim kullandığımız pneumokok ve hemofilus influenza dediğimiz karşı aşı var. Ama bu aşılar koronavirüse karşı sizi korumaz. Ama şu demek, o rutin aşılarınız zaten olur. O zaman özetliyoruz. Tamam. 1. Tıbbın temel kuralı. Önce zarar verme. Maske seni hastalıktan kurtarmaz. Maske başkasına bulaştırmanı engeller. Ama bu tabii şu için geçerli. Bizim ülkemiz gibi şu an vaka sayısı çok azalan ülkeler için geçerli. Sonuçta çok yaygın olan ülkelerde dediğim gibi temas etme ihtimaliniz artarsa elinizi burnunuzu elleme ihtimaliniz de artabilir. Artabilir. Buradan yanlış bir sonuç çıkıyorsa bugün için, şu an için ülkemizde geçerli olan bu. Bu şu anda budur. Ya maske çılgınlığına gerek yok. Gerekli durumda kullanın, bu bir. Bakın çok basit. Zaten bakanlık açıklama yapar. Evet, maske bugünden itibaren kullanın diye. Şu an ne dediler? Şu an için Türkiye'de maske kullanmaya gerek yok. Zaten bu konunun başındaki Ateşkara hocamızın açıklaması. Bu zaman şunu söylüyoruz, bakın arkadaşlar, bakanlık dediğiniz şey çocuk oyuncağı değildir. Orada hekimler var. Yani şöyle şeyler duyuyorum ben. Politik olarak açıklamıyorlar. Bakın bu artık bir milli güvenlik sorunu da değil. İnsan sağlığı. Karşınızdaki adam bakan da olsa günün sonunda insan. Sizin çocuğunuzun zararına bir açıklama yapmıyor. Benim gözlemlediğim bakanlık çok optik, çok böyle düzgün cevaplar veriyor. Doğru mudur? Evet. Bakanlığın dediğine inanın. Biz hekim olarak, iki siyasi görüşü farklı adam olarak diyoruz ki hiçbir siyasal çıkar gözetmeksizin birimiz başka, birimiz başka, bakanlığa inanın. Doğru mudur? Bakın çünkü bilimde siyaset olmaz. Bakın bu bilim kurulunun başında bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı var. Bu dünya çapında bir insan. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hareket etsin. Zaten Sağlık Bakanlığı ne kadar düzgün çalışsın. Şu kadar öyle. Bakın dünyada etrafımız bir haritaya baktığı zaman koronavirüsle enfekte en az olan ülke biziz. Geçen sene sigaradan kaç kişi öldü? Yani bu milyonlarca insan öldü. Bakın şeker hastalığından milyonlarca insan öldü. Tansiyondan Bunu anlatmaya milyonlarca insan çalışıyorum. öldü. Bakın bambaşka iki adam. Tuz iyi gelir o gelmez de tartışabiliriz ama çok net bir bilgi var. Sigaradan geçen sene 6,5 milyon kişi öldü. Şekerdenin haddi hesabı yok. Sadece diyeyim ki 10 Şubat'ta 130 küsür kişi hayatını kaybetti. Neyden? Koronadan. Kaç kişi öldü? 1400 kişi aynı gün şekerden hayatını kaybetti. Yani bunlar çarpıtılmış gerçekler. Siz kaosa girdikçe, siz paniğe girdikçe sizden birileri faydalanır. Bakın risk grubu ne dedik? 60-65 yaş üzerinde altta yatan hastalığı olan, sigara içen, savunma sistemi çökük. Normal grip virüsü de zaten bu yaş grubunda risk faktörü. Bu kadar. Bakın farklı olan tek şey koronanın bunu yapması. Özetliyorum. 8 milyar nüfusta 3580 kişi hayatını kaybetti. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 defa milli piyango çekelim. 10 tane de size bilet verelim. Hepsinden çıkma ihtimali koronavirüsten eks olmanızdan daha yüksek. Ama şunu da unutmayalım. Bir kişinin bile ölmesi bizim için son derece önemli. Önemli. Yapmamız gereken tek şey, normalde yapmamız gereken korunma tedbirini alıp Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre normal yaşamımıza devam etmek. Ama şu var, yani milli piyango bileti çıktı diye, milyarder oldum diye sevinmeyin. Koronavirüs geldi aman ne yapacağız diye, öleceğiz diye hayatınızı durdurmayın, ticaretinizi durdurmayın ama önleminizi alın. Önce zarar verme, önlemini al, elini yıka, kapalı bir odada havalandır, bitti gitti. Ya toplu yerlerden uzak dur değil, toplu yerleri kullandığımızda ne yapmamız gerektiğini bil. Bu kadar. Burada sürçülisan ettiysek affola. Biraz iyi polis, kötü polis. Biraz Karagöz Hacivat'ı oynadık. Aslında bildiğimiz cevapları size en doğru şekilde nasıl anlatmaya çalıştıysak öyle anlattık. Bir de şu Dünya Sağlık Örgütü'nü nasıl selamlaşıyoruz abi? Şöyle Bakın şöyle o zaman şöyle diyelim mi? Hepsini yapalım. El sıkışmamaya çalışalım. Bunu yapmıyoruz. Evet. Bu çarpı. Bunu yapmıyoruz. İlla yapmanıza gerek yok da yapmak zorunda Bir kalırsanız. süre yapmayın Öyle bir ya. adetiniz Bir süre varsa. yapmasınlar. Evet. Yani ne yapmak? Şu Şöyle yapılabilir yumruk kısa yapıyoruz. süreli. Dirsek ölçtü. Ondan da önce başınıza yiyebilirsiniz. Başınızı Ya şöyle da- yapıyoruz. Selamlaşıyoruz. Şöyle yumruklaşıyoruz. Şöyle olabilir, şunu yapabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Bayağı da havalı oldu. Bence hiç yapmayın. Yani gerek yok ya. Yani gerek yok yani. Ama bu rapçiler gibi oldu ya, biz çocuklara öğretiyorum ben şöyle şöyle. Aslında Genç. ağzımız konuşuyor. Selamun aleyküm, bu kadar basit. Selamın aleyküm 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 selam. Fırsatçılardan uzak durun. Doktorları dinleyin.
Sağlık Bakanlığı'nı dinleyin. İnanın ki Sağlık Bakanlığı doğruyu söylüyor. Doğru. Yani şu an bence yani şu bütün dünyada hani enfekte olma ihtimali coğrafi olarak olan ülkelerin içinde en başarılısı kim? Türkiye Cumhuriyeti. O zaman Yani çok Sağlık Bakanımızı buradan tebrik ediyoruz. Evet, Teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Gerçekten de doğru yönetiyorsunuz. Aldığınız önlemlerin hepsi doğru. Orada burada Çin işte Türkler saklıyormuş, iktidar onu yapıyormuş falan inanmayın. Ya burada tabii toplumun yapacağı bir şey yok. Bu devletin görevi. Devlet Sodigen bunu denetlemeli. denetliyor Devlet zaten. bunu uyarmalı, fırsatçıya Uyarıyor. izin vermemeli. Vatandaş düşen şey sadece vatandaşın bunu gidip de ne yapmazsa, talep etmezse Bitti. arz da azalır. Bu kadar Bu basit kadar yani. basit. Görüşmek üzere. Sevgiler.